Bak kardeşim, şuna para vermeyeceksin. Buna hiç para vermeyeceksin. Hatta bir tane daha var, onu gösteremiyorum şu an, bağlı. Sana çok güzel bir ürün göstereceğim. Hiç bunlara ihtiyacın olmayacak. Bununla ne yapıyorsun abi? Bunu PCI slotuna takıyorsun. İn'den veriyi giriyorsun, out'tan da veriyi çıkış yapıyorsun. Bunda ne yapıyorsun? Bunun taşınabilir versiyonu. Tamam, bu biraz daha kaliteli ama bu taşınabilir versiyonu. Bunu da laptoplarda falan kullanabiliyorsun. Bunda ne yapıyorsun? Bunda da in-out var. Type-C'den hangi bilgisayara görüntüyü aktaracaksan oradan giriş yapıyorsun. Type-C takıyorsun. Auto kullanmıyorsun bile. Ha, kullandığın senaryolar oluyordur belki ama ihtiyacın yok. Çift PC yayın yapacaksan veya başka bir bilgisayardan kayıt alıp ana bilgisayarın yayın yükünü, kayıt yükünü azaltacaksan sadece tek taraftan kullanman yeterli oluyor. Ama nedir? Sırf markası var diye dünyanın parasını veriyorsun. Kaç para? Şu anda yanlış bilmiyorsam 20 bin lira civarında. Şu aynı şekilde 14-15 ve bu eski olmasına rağmen, yani bu HD 60S modeli. Şimdi bunun X60X versiyonu çıkmış galiba. O da yaklaşık 18 bin lira civarında diye gördüm yanlış bilmiyorsam ve şu cihaz macOS cihazlarda çalışmıyor. Sadece Windows kullanmak zorundasın. Anladın mı? Şimdi sana bir ürün göstereceğim. Bak, bu ürün kesinlikle reklam değildir. Ben bu ürünü buldum, yorumlarına baktım. Alayım bir deneyeyim dedim, ya ne olacak, ne kaybederim dedim, en fazla iade ederim. Şunun yaptığından tek bir eksik kalır yanı yok. 1080p yani Full HD 60 FPS görüntüyü sorunsuz demeyeyim, aktarabiliyorum. Sorun ne? Sorun şu: sadece 200 milisaniye civarında bir kayma oluyor. Ama bu hiç problem değil. Bunu çok rahat bir şekilde OBS kullanıyorsan OBS üzerinde ya da bir video montaj yapacaksan kullandığın editör üzerinde zaten bunu senkronize haline getirebilirsin. Bu hiç problem olacak bir durum değil. Keza verdiğin parayı gördüğün zaman zaten bunda bir şey yokmuş diyebilirsin yani. O kadar net konuşuyorum sana. Şimdi şunu da söyleyeyim. Ben bu cihazı sadece SLR kameram için, şu an Canon M50 Mark II model kamerayı kullanmak için almıştım. Ancak ekipmanlarımda bir değişiklik yaparak artık yayınları ve kayıt işlemlerini Mac Mini üzerinden yapmak istiyorum. İkinci yayın bilgisayarımı ortadan kaldırdım. Bütün yükü Mac Mini üzerine taşıyarak daha kaliteli işler yapabileceğimi düşündüm. O sebeple bunu kullanacaktım. Bir baktım ki Mac desteği yokmuş. Bildiğin hayal kırıklığı. Dünyanın parasını veriyorsun. Şu cihazda Mac'le görüntü alamıyorsun. Yani bu cihazın yapacağı tek şey şu kameradan alacağı görüntüyü bilgisayara vermek ya. Bunu 600 liralık ürün yapabiliyor. 15 bin lira veriyorsun, bu ürünle yapamıyorsun. Abi hiç lafı uzatmayayım. Gelin önce kutu açılımına geçelim. Zaten büyük bir açılış değil. İçinden tek bir ürün çıkıyor. Ondan sonrasında ürünü deneyelim. Hatta size şöyle bir tüyo vereyim. Siz aslında ürünü zaten gördünüz. Çünkü şu anda ben o ürün aracılığıyla bağlamış olduğum bu kamerayı Mac Mini cihazımdan OBS'e aktarıyorum. Evet dostlar, size baştan sona bahsetmiş olduğum ürün bu arkadaş. Markası Wedge Geek diye geçiyor. Umarım yanlış telaffuz etmiyorumdur. Kutusunda çok bir detay aramıyoruz. Zaten ihtiyacımız da yok. Önemli olan kutusu değil, işlevi diyoruz. Üzerinde ürüne ait özellikler vesaire bulunuyor. Ön tarafında 1080p 60 FPS no screen delay yazıyor ama maalesef bunu videoda bahsettiğim 100 milisaniye civarında bir gecikme söz konusu. Bunu da aşabiliyoruz ki zaten size şu anda aktif olarak kullandığımı söylemedim. Farkı hissedin diye. Görüntü kalitesini gördünüz, ses ve görüntü senkronizasyonunu gördünüz. Eğer herhangi bir şey fark ettiyseniz bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Kutusunu açtığımızda gördüğünüz gibi bir ürün çıkıyor. Bir de ıvır zıvır kartlar çıkıyor. Ama o çok beklediğiniz sayfalarca ufak okumadığımız o çöp kağıtları koymamışlar. Gerek var mıydı? Bence yok. Kuru gürültü hepsi. Ürünümüz bu. Kısa bir kablosu var. Direkt HDMI portu var. Ancak kablo oldukça kaliteli. Örgülü kablo. Öyle kırılmayla falan izolasyonu kırılacak şekilde bir kablo değil. Gayet sağlam ve USB 3.0 destekli. Aynı zamanda USB başta çıkardığınız zaman Type-C'ye dönüşüyor. Yani direkt Type-C olarak da bağlayabiliyorsunuz. Tek HDMI portu mevcut. Bu HDMI portu aracılığıyla da görüntüyü aktarmamızı sağlıyor. Ürün bundan ibaret. Anlatılacak pek fazla bir şey yok. Ben zaten değinmesi gereken konulara değindim. Şu su var, bu su var diyerek de konuyu uzatmak istemiyorum. Direkt size nasıl kullandığımı da göstereyim. Evet, kamera içinde kamera şu anda. Gördüğünüz gibi. Durumu size gösterebilmem için Osmo'dan çekim yapıyorum. Gördüğünüz gibi OBS burada kurulu. Görüntüyü aktarıyorum. Kameram burada ve bahsetmiş olduğum ürünü de şöyle göstereyim, biraz kablolar dağınık, kusura bakmayın. Şuncacık
cihaz direkt Mac Mini üzerinden bana görüntüyü sorunsuz bir şekilde aktarıyor gördüğünüz gibi. Peki kardeşim, ses kayması var OBS'te, nasıl düzelteceğim? Çok basit abi, çok. O kadar basit ki 2 tıkla halledebileceğimiz bir olay. Şimdi bilgisayara geçelim. Evet, şu anda OBS'in ses karıştırıcısı alanını görüyorsunuz. Buradan ayar çarkına tıkladığımız zaman ayrı bir pencere açılıyor gördüğünüz gibi. Şöyle size göstereyim. Bu ekranda yapmanız gereken tek şey mikrofonunuzun olduğu kanala 100 milisaniye offset tanımlıyorsunuz. Burada çok milimetrik ayarlar yaparak %100 kusursuz bir senkronizasyon sağlayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Bana 100 milisaniye yeterli. Ben canlı yayınlarımda 100 milisaniye olarak kullanıyorum. Sesinizi yayına, yani OBS üzerinden işlemesi 100 milisaniye geç oluyor. Bu da görüntünün 100 milisaniye ya da kaç milisaniye geç geliyorsa onunla örtüşmesini sağlıyor. Bu şekilde senkronizasyon sorununu da çözebiliyorsunuz. Yani diyeceğim o ki arkadaşlar, şuna ve şuna dünyanın parasını vermenize hiç gerek yok. Ben verdim, şimdi satmaya çalışıyorum. Bu arada şunu da ekleyeyim. Bu yalnızca kamera için olarak düşünmeyin. Aynı senaryoyla bir bilgisayardan başka bir bilgisayara görüntü de aktarabilirsiniz. Çift bilgisayar yayın yapmak istiyorsanız şayet, yayını hangi bilgisayarda yapacaksanız Type-C ya da USB olarak nasıl isterseniz, nasıl kullanmak istiyorsanız takıyorsunuz. Hangi bilgisayarda yayın yapılacaksa oraya takıyorsunuz. HDMI giriş portu neyse hangi bilgisayardan görüntü aktaracaksanız, yani yayın bilgisayarınıza onu taktınız, oyun bilgisayarınızdan da bir HDMI alıp ona takıyorsunuz. Daha sonrasında gelip oyun bilgisayarınızda ekranı duplicate ediyorsunuz. Yani aynı ekranı çoğaltıyorsunuz. Çünkü o takmış olduğunuz cihazı aslında bir monitör olarak algılıyor. Görüntü yakalama aygıtı olduğundan dolayı onu sistem üzerinde monitör olarak görüyorsunuz. Dolayısıyla ana ekranınıza, oyun ekranınızı duplicate ettiğiniz zaman görüntüyü yayın bilgisayarına aktarmış oluyorsunuz. Bundaki avantaj ne olduğunu sorarsanız, yani arasındaki farkı söylüyorum size. Ya bu uçurumu yaratacak fark değil aslında. Yani bu böyle kritik bir fark değil. Özellikle yayın yapan, oyun yayını yapanlar, işte video içerik üretenler için söylüyorum. Yani gidip de bir televizyon programı ayarında, seviyesinde böyle aşırı profesyonel işler yapacaksanız belki bu size yetersiz kalabilir. Senaryoya göre değişiklik gösterebilir. Ancak bu cihazla, yani bu cihazı bu amaçla kullanıyorsanız, buradaki in çıkışını kullandığınız takdirde out çıkışına ihtiyacınız olmuyor. Bunun ne için kullanıyorsunuz onu da söyleyeyim size madem bu kadar konuştuk. Type-C'yi yayın bilgisayarınıza taktık. Okey. Artık görüntüyü bu bilgisayarda toplayacağız demek oluyor. Oyun bilgisayarınızdan gelen HDMI kabloyu in girişine taktık. Yani oradaki görüntüyü bunun içine aldık. Type-C'den de yayın bilgisayarına aktardık. Buraya kadar her şey okey. Zaten az önce konuştuklarımızın aynısı. Fakat buradaki out çıkışından herhangi bir monitöre görüntü de aktarabilirsiniz. Yani ben bunu taktığım zaman HDMI'den girdim, Type-C'den yayın bilgisayarına aktardım, HDMI çıkıştan da buradan geçen görüntüyü yakaladım. Bu aynı zamanda şu işe yarar. Bir PlayStation'dan görüntü almak istiyorsunuz diyelim. Ancak PlayStation'ın görüntüsünü aynı zamanda aktardığınız ekranda da görmek istiyorsunuz. Bu durumda ne yapıyorsunuz? Ortada ikinci bir bilgisayar yok. Tek bir bilgisayarımız var. 2 tane de monitörümüz olduğunu düşünelim. Tek monitör de olur ama 2 tane monitörümüz olduğunu düşünelim. 2 tane monitörde yapacağımız işlem şu. PlayStation'dan HDMI'yi in kısmına girdik. Type-C'den bilgisayara taktık. Artık PlayStation'ın görüntüsünü bilgisayara aktarabiliyoruz. OBS ekranında görürüz ya da herhangi bir hangi uygulamayı kullanıyorsanız, Streamlabs OBS'de olur ya da farklı bir uygulama, ne kullanıyorsanız artık. Ancak ben bu oyun görüntüsünü OBS'te değil de ikinci monitörde görmek istiyorsam da out'tan da ikinci monitöre kabloyu taktığım zaman in'den aldığı veriyi OBS'e ya da hangi kaynakta kullanmak istiyorsunuz oraya, out'tan aldığım veriyi de direkt PlayStation'dan monitöre aktarmış olurum. Bunun bu senaryoda tek avantajı bu. İhtiyaç var ya da yok, artık o kısmı kullanıcının kendi tercihi. Ama benim şu anki kullanmış olduğum senaryoda yayın veya kayıt esnasında buna ihtiyacım olmadığını, o cihaza 650 lira vererek bu cihazın da piyasa fiyatının 15-20 bin lira olduğunu görerek tespit ettim. O tespiti de sizinle paylaştım. İster kullanırsın, ister kullanmazsın kankacığım, o sana kalmış. Kardeşim benim çok param var, paramın derdini, muhasebesini yapmak sana mı kaldı dersen bunları ben de satıyorum. İstersen alabilirsin benden. Sen de mutlu ol, ben de mutlu olayım kanka. İzlediğin için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğendiysen beğen tuşuna basmayı unutma. Hatta bir de abone olursan tadından yenmez, biliyor musun? Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kal.